Selam. Ben Leyla. Bugün sizinle başlıktan da anlayacağınız üzere okul deneyimlerim, yani Anadolu'ya gittim, mesleğe gittim falan, sürekli okul değiştirdim bunları ve en son açık öğretime geçtim ve bayağı da orada kaldım, yani bir sene, 1,5 sene falan. Bir de onunla alakalı deneyimlerimi paylaşacağım. Neden açık öğretime geçmemelisiniz ya da neden geçmelisiniz veya neden şu okula gitmemelisiniz, bu okula gitmemelisiniz falan filan. Şimdi o zaman başlayalım beraber. Benim okul deneyimlerim neler? İlk önce beni tanımanız ve neye dayanarak sizinle konuştuğumu bilmeniz için bunu söylüyorum ve komik olduğu için de anlatıyorum. Benim okul deneyimlerim şöyleydi. İlk önce LGS'ye girdiğim zamanlar pandemi döneminde ve yurt dışından daha yeni geldiğim 5-6 aylık bir sürece denk geldi. Tahmin ederseniz hiç güzel bir lise kazanamadım. Aslında lise ortalamaydı. Böyle çok düşük de değildi, çok yüksek de değildi ama meslek lisesi olarak ortalama bir liseydi. Normal her yerde görebileceğiniz bir lise. Yazılım ve program üzerineydi işte. Yazılım mühendisliğiydi galiba. Emin değilim. İşte orada gittiğim zamanlarda pandemiye denk gelmişti. 9. sınıf öyle geçti işte, haftada bir kere giderek falan. 10. sınıfta da 1 ay mı 2 ay mı ne gittim. İlk yazılımın sınavlarına kadar. Sonra dedim ki galiba bu benim mesleğim değil. Dedim. Şu an ne yapıyorum? Bilgisayarda çalışıyorum. Tam olarak yeni mesleğim olan yerden naklimi aldırmışım ama önemli değil. Sonuçta yine bulmuşum kendimi yani. Neyse, oradan nakil aldırmamın sebebi sadece hani meslekle olan haşir neşirliğim de değildi. O zamanlar benim bilgisayarım da yoktu. Bilgisayar mühendisliği okuyorum falan. Ama bilgisayarım yok. İşte çoğu şeyi kaçırıyordum bu yüzden. O yüzden de aldırdım bir naklimi. Sebeplerinden biri de hani bazı hocalar gerçekten çok ilgili, çok iyiydi. Ama bazı hocalar da yani gerçekten illallah ettiriyordu ve bu hocalar çoğunluktaydı. Hani deseydim ki normalde de bir lisede görebileceğiniz iyi hoca sayısı çok fazla değildir ama yani orada gerçekten çok azdı. Ve derslere olan ilgimi kaybediyordum. Ben de dedim ki kızım, yani liseden böyle mezun olamazsın. Daha iyi bir eğitim almalısın ki sen güzel bir yere gidebilesin. Dedim ki madem meslek lisesindeyim, daha doğru düzgün bir meslek lisesine geçeyim. Sonra gittiğim okul çok güzeldi bu arada. İşte edebiyat münazaralarına falan katıldık, yarışmalara katıldık, gösteri falan, tiyatro falan. Yani aktif bir okuldu gerçekten bu şeylerde falan. Çok seviyordum. Oradan niye aldırdım naklimi? Oraya geçtiğim zaman şöyle işte yazılılara denk gelmişti. Yazılılara girdim, işte notlar ortalama güzeldi. Hocalar falan yardımcı oluyordu alan şeylerini anlamamda falan filan. İyi gibiydi. Bayağı destek oluyorlardı. Arkadaş, yine orada da bir arkadaş çevresi edindim. İlk gittiğim okulda gerçekten ortam hem çok güzeldi bizim arkadaş çevremiz için, hem de yani vasat ortamda fazlaydı. O nedenden de bir şeyde ben naklimi şu an bahsettiğim liseye aldırdım. Çünkü yani kiminle gezerseniz onun gibi olursunuz sözü vardır. O gerçek bu arada. Sonra gittiğim lisede işte arkadaş ortamı daha şeydi. Hem ders çalışıyoruz hem de biraz lise öğrencisi havalarında takılıyoruz işte. Gittiğim okul dediğim gibi proje falan filan ama işte gıda mühendisliği benim mesleğim değilmiş. Çünkü bu meslek neydi o zamanlar? Makyajdan uzak duracaksın. Tırnak yok. Tırnak yok. Bu ben değilim. İşte renkli saçlardan, dikkat çekici görüntülerden sürekli uzak duracaksın. Takı takmayacaksın. İşte saçlar toplu. Saçlar niye toplu diye soracak olursanız, hani gıda mühendisiyiz ya. Olması gereken bu. Gıda mühendisiyiz. Gıda, yiyecek, içecek. Haklı bir kural. Tırnaklarımızın olmaması da gerçekten haklı bir kural aslında. Ama bilmiyorum o zaman niye buna alındım, gücendim. İşte bir sene öyle takıldım. O zamanlar benim tarzım henüz bu gördüğünüz tırnaklar, takılar, işte saçlar, bunlar değildi. O zamanlar işte bir sene gezmiştim o okulda. Görmüştüm, deneyim edinmiştim. Sonra dedim ki burası ben değilim. Sonra ne yaptım? Düz liseye geçtim. Aslında ben o düz liseye geçmeden önce açık öğretime geçmeyi planlıyordum ama benim kuzenim okulda, işte benim sonraki geçtiğim okula beni geçmeye teşvik eden arkadaş dedi ki gel yanımıza, işte Anadolu, üniversite, kolaylık falan filan. Kandım. Tabii ki kandım. Geçtim sonra ben o liseye, tamam. İşte her yerde arkadaş grubu ediniyorum nedense. Orada da edindim. İşte tanıştığım insanlarla sosyalleştik falan filan. İyiyiz, güzeliz. Yok. Baba burada da olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü kızım sen 9. sınıftan beri geometri mi görüyorsun? Kızım sen Almanca mı gördün hayatında? Sınıfa girdim bu arada, geldiğim ders Almanca. İlk dersim. Almanca ilk dersimi geçtiğim lisenin ilk gününde gördüm. Ömrüm boyunca hiç Almanca dersi görmemişim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz İngilizceyi sürekli görüyoruz, gözümüz önündeki bir şey ya. Tabii ki liseye geçmeden önce Anadolu'dakiler de bazıları görmüyorlar Almanca ama hani bir noktadan sonra duya hani hoca konuşuyor ya. Aşinalığınız var. Mesela
Composition kelimesini nasıl okuduğunu bilirsin. Metal kelimesini nasıl okuduğunu bilirsin. Değil mi? Ben onları bilmiyorum. İşte millet Schwarzimmer, falan bir şeyler diyorlar. Diyorum ne oluyor? Bu ne? Neyse korkmuştum biraz. Gözüm korkmuştu ama tabii ki orada da devam ettim bir süre liseye. İşte hayatta geometri denen bir şey olduğunu öğrendim. İşte coğrafya denen şeyler falan filan. Bir şeyler daha öğrendim orada. Sonra dedim ki evet üniversiteye gideceğim ve bunlar bana lazım. Bir kısmını aldım kendime. Sonra açık öğretime vum. Niye? Çünkü dersler zorladı. Bir karar ver diyeceksiniz biliyorum ama dersler zorladı. Yani ben hiç Anadolu'ya gitmemişim ki. 11. sınıfta Anadolu'yu geçmişim. Nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Bilmiyordum da zaten. Sonra işte öğrenmeye çalıştım falan filan. Sonra açık öğretime geçtim. Açık öğretime geçiş hikayem de çok garip zaten. Bir sabah kalktım ve okula gitmeyi bıraktım. İşte sonra açık öğretim tarihleri geldi. Açık öğretime geçtim. Of neyse. Açık öğretime neden geçmemelisiniz konusuna gelecek olursak. Açık öğretime geçmemelisiniz çünkü açık öğretim zor bir yer. Açık öğretim sizin anneniz gibi değil, babanız gibi değil, hocanız gibi, okulunuz gibi değil. Size şu tarihte sınava gireceksin. Al sana mesaj, al sana haber demiyor. İşte şu tarihte sınav yenilenmeleri, şu tarihte sınav açıklanacak, şu tarihte şu olacak, şu tarihte kayıt yenileme var. Yok böyle bir dünya. Sen gideceksin, takip edeceksin hangi tarihte yeniden kayıtlar açılıyor, hangi tarihte paranı yatıracaksın, hangi tarihte sınava gireceksin, hangi tarihte sınava giriş belgesi çıkarma diye bir şey var. O ne zaman açıldı, ne zaman çıkarabilirsin, hangi okulda gireceksin, hangi saatte gireceksin, hangi sıra, hepsini kendini takip edeceksin. Hangi derslerin var, hangi dersleri seçeceksin, kaç tane kredi lazım, kaç krediye geçiyorsun, kaç dönem daha okuyacaksın. Bunların hepsi senin sorumluluğunda olacak şeyler. Açık öğretime geçeceksen bunları bilmen lazım. Ki sen açık öğretime geçersen, abi ben her şeyimi kendim takip edeceğim diye bilmelisin bunu. Önemli, sana bahsetmek istediğim, size bahsetmek istediğim aslında önemli noktalardan biri de bu. Eğer sorumluluk sahibi değilseniz geçmeyin. Çok açık bir şeyle söylüyorum. Geçmeyin. Ben geçtiğim zaman da dersler online'dı. Ben hiçbirine girmemiştim. Dersler değil de dersler ve sınavlar online'dı. Ve işte 2 dönem falan hiç sınava girememiştim. Çünkü tarihleri kaçırıyorum. Sorumluluk yok. Sonradan zaten takip etmeye başladım. İşte hangi tarihte yeniliyoruz, kayıtlar falan filan vesaire bunları öğrenmeye başladım ama o zamanlar işte ilk 2 dönem tam açıktan işte telefondan girdiğimiz dönemleri kaçırdım. Tam kredi toplayabildiğimiz dönemler. Neyse ben bu dönemleri kaçırdıktan sonra işte ilk sınavıma yüz yüze girdim okulda. Korkunçtu. Hala da öyle girmeye devam etmiştim bir süre. Neyse dediğim gibi açık öğretime geçecekseniz sorumluluk sahibi olmalısınız. Eğer kendi sorumluluğunuzu, okulunuzun sorumluluğunu falan bu tarz şeyleri kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız hiç okulunuzdan etmeyin kendinizi. Hiç açık öğretime falan hiç bulaşmayın. Çünkü dediğim gibi sorumluluk sahibi olmanız gereken ve sorumluluk isteyen bir şey bu. Her şeyinizi takip etmek zorundasınız ki mezun olabilirsiniz. Yoksa işte şu sınavı kaçırdım, baba bu sınavı kaçırdım, şunu da salladım, buna çalışmadım der kalırsınız yani açık öğretimde hani normalde işte hocalar 50 verir 4 verir sizi sorumluluktan geçirir o var bu var o yok. Umurunda değil adamların sen kaç sene geçersin 40 yaşından mezun olursun yok. Sen takip edeceksin mezun olacaksın mecbursun. Böyle. Okul deneyimlerim hakkında da dediğim gibi kendime ait hissetmedim. Öyle açık öğretime ait hissettim mi kendim o da tartışılır da. Okul deneyimlerim böyleydi. Size tavsiyem liseye geçmeden önce evet biliyorum 13-14 yaşında liseye geçmeden önce ne istediğinize karar vermek pek de kolay bir şey değil ama en azından yardım alın. Ben mesela önceden annemle babamla konuşsaydım böyle olmazdı. Annem bana bakın 40 kere dedi ki lise artık şurayı değiştirme. Şu lise iyi, şurası iyi, şuranın burası iyi. Ve ben liseyi değiştirdikten sonra fark ettim yani o lise gerçekten de projeler, geziler vesaire için iyiymiş falan. O ikinci gittiğim lise bu arada. İlk geçtiğim lisede benim şu an ilgilendiğim alanda işte bilgisayar alanında iyiydi. Yani orayı da değiştirmesem şu an alanımda daha kolaylık sağlardı benim için. İşimi kolaylaştırırdı. İşte anneleri dinleyeceksiniz. Ya da en son Anadolu'dan hiçbir yere geçmeseydim belki şu an üniversite sınavında daha iyi bir başarı sergileyecektim. Sonuçta AYT. O yüzden hani dediğim gibi ne istediğinizi tam olarak bilmiyorsanız büyüklerinizden, çevrenizden veya hiç olmadı deneyim sahibi olan ablalarınızdan, abilerinizden yardım isteyin.
benim gibi işte şuraya geçeyim, şuradan atlayayım, şuradan hoplayayım, en son açık öğretime geçeyim, açıktan geri geçeyim okula falan, böyle şeylerle uğraşmayın. Zamanınız değerli, zamanınızı kaybedersiniz. Ben bunların hiçbirini yapmadan normal bir şekilde liseye devam etseydim en azından doğru düzgün notlarla geçerdim, lisemi bitirirdim. Ondan sonra da kalkar gider üniversiteme girerdim. Üniversitede de şu an hayatım hayattı yani, anladınız mı? Tabii ki hala üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Çalışıyorum da bir noktada ama dediğim gibi sorumluluk önemli. Size diyeceğim buydu yani. Ne istediğinizi bilmiyorsanız yardım alın. Ayıran gönüllü olmayın benim gibi. Zamanınızı boşa tüketmeyin. Açık öğretimde sandığınız kadar öyle yatayım geçeyim bir nokta değil. Sorumluluk isteyen bir şey ve eğer kendi hakkınızda veya bu tarz şeylerde sorumluluk sahibi değilseniz geçmeyin. Sizi seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizin hayatınızla ilgili şeylerde yardımcı olmak istedim. Belki benden küçükler izliyor bunu, daha liseye geçmemiş kardeşlerim. Hepinize bu noktada birazcık önce olmak istedim. Veya liseye geçtiniz, liseden işte açık öğretime geçmek istiyorsunuz. O noktada da biraz yardımım dokunsun istedim. Deneyimlerimi paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir diyorum ve bay bay.